Это как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Bu söylem dünyanın tekrar iki kutba ayrıldığının kanıtı. Çok kutuplu dünya. Soğuk Savaş'tan bu yana hep dillendirildi. Soğuk Savaş bitip iki kutuplu dünya dağıldıktan sonra kısa süreliğine ABD hegemonyasında dünya tek kutupluya dönüştü. Ancak uzun sürmedi. Rusya'nın yükselişi, Çin'in yükselişi ve dünyadaki birçok ülkelerden oluşan çeşitli grupların kurulması dünyayı tekrar çok boyutlu hale getirdi. Ardından Çin'in yükselişi, ancak sadece yükselişi değil, üretim anlamında da ABD'ye geçmesi dünyayı tekrar iki kutuplu dünyaya çevirdi. Bu yeni oluşan iki kutuplu düzen, klasik iki kutupludan çok daha farklı. Klasik iki kutupluda iki hegemon güç vardı. SSCB ve ABD ve dünyayı onlar şekillendirdi. Ancak yeni kurulan iki kutupta her şey sessiz ilerliyor. NATO bir Atlantik grubu olmaktan çıkıp Pasifik'e doğru kayıyor. Son dönemlerdeki Avustralya'ya nükleer denizaltı gönderme girişimleri de bunu kanıtlıyor. Diğer taraftan Rusya, Çin'i sessiz ilerleme modundan çıkarıp açık oynamaya ikna ediyor. Ve son olarak Çin'in Orta Doğu'daki iki azılı düşmanı İran ve Suudi Arabistan'ı yakınlaştırması son dönemin en büyük olayı oldu. Evet, dünya düzeni yeniden kuruluyor. Peki biz bu düzenin neresindeyiz? Onun bu bölümünde yeni oluşacak iki kutbun savaşını ele alacağız. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez Rusya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rusya, Batı ülkeleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların etkisini yumuşatmaya çalışırken Çin ile daha önemli bir ticaret ortaklığı kurdu. Hatta ABD, Pekin'in Rusya'ya silah ve cephane tedarik etmeyi düşündüğünü söyledi. Çin ise bu iddialara şiddetle reddediyor. Ancak Çin, askeri üretim yeteneklerini genişletiyor ve şu anda dünyanın 4. en büyük silah ihracatçısı. Örneğin insansız hava araçları Rusya'nın en çok ilgilendiği alan. Ukrayna Savaşı'nda Türk yapımı Bayraktar İHA ve SİHA'ları Rusya'nın en büyük problemlerinden biri oldu. Hatta Rusya'ya verdiği zararlarla Ukrayna'da Bayraktar TB2'ler 7'den 70'e halkın dilinde destan oldu. Bayraktar, Bayraktar. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde ekonomik yaptırımlar uzmanı Maria Shagina, Çin'in Rusya'ya açıkça silah sağlamadığını ancak gizlice askeri amaçlar için kullanabilecek yüksek teknolojili ürünler satıyor olabileceğini söylüyor. Çin'in genellikle Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketleri aracılığıyla Rusya'ya en büyük yarı iletken ihracatçısı olduğuna dair kanıtlar var. Bazı Çinli şirketler de askeri ve sivil amaçlar arasındaki gri alanı kullanarak sivil insansız hava araçlarını tedarik ediyor. ABD merkezli Gelişmiş Savunma Araştırmaları Merkezi, Çinli şirketlerin Rusya'ya uçak savar füze radarları için elektronik parçalar gönderiyor olabileceğini söylüyor. ABD ayrıca Washington'ın Ukrayna'da savaşan Rus paralı güçlerini desteklemek için uydu görüntüleri sağladığını iddia ettiği bir Çinli şirkete yaptırım uyguladı. Rusya bir yıl önce Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Batılı ülkeler Rusya'ya katı yaptırım uyguladı. Petrol ithalatını ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını yasakladı. Birçok Batılı firma Rusya ile bağlantılarını tamamen kesti ve Rusya'nın ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ticareti 2022 boyunca düştü. Bununla birlikte Çin'in Rusya ile genel ticareti 2022'de 190 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı. Bu sayı bir önceki yıla göre %30 artış sergiliyor. Rusya'nın Çin'den ithalatı %13 artışla 76 milyar dolara, Çin'e ihracatı ise %43 artışla 114 milyar dolara ulaştı. 2022'de Rusya'nın Batı ülkeleriyle ticareti dibe vururken Çin açık ara en önemli ticaret ortağı haline geldi. Peki yıllık gelirlerinin neredeyse yarısı petrol ve gazdan oluşan Rusya'nın petrolünü yaptırımlar sonrası kim alabiliyor? Bu açığın önemli bir kısmı Asya'ya artan satışlarla telafi edildi. Rusya 2022'de Çin'e bir önceki yıla göre 2 kat daha fazla sıvı petrol gazı ihraç etti. Ayrıca Sibirya boru hattı aracılığıyla %50 daha fazla doğalgaz ve %10 daha fazla ham petrol sağladı.
Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerden oluşan G7 grubu, Avrupa Birliği ve Avustralya ile birlikte deniz yoluyla taşınan Rus petrolünün fiyatına dünya çapında bir üst sınır getirmeye çalıştı. Ancak Çin buna uymayı reddetti ve Rus ham petrolünü piyasa fiyatlarından satın aldı. Bu bile dünyanın iki bloğa doğru şekillendiğinin bir göstergesi. Diğer taraftan Çin, Rusya ile daha fazla askeri işbirliğine açık olduğunu söyledi. Çin Savunma Bakanlığı, Rusya ile daha fazla ortak tatbikat ve devreye katılmaya istekli olduğunu açık bir şekilde bildirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping son ziyaretinde ülkenin Moskova ile bağlarını yeniden teyit etti. Ancak aynı zamanda Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yardım etmeyi teklif etti. Bu artık Çin'in sessiz uluslararası politikasının dışına çıkıp sahaya indiğini gösteriyor. Çin, Rusya'yı yaptırımlara karşı kollarken Orta Doğu'da da arabulucu rolünü üstlenmeye başladı. Suudi Arabistan'la İran arasında tarihi bir ateşkese aracılık etti. Cuma günü Pekin'de Tahran'la Riyad arasında diplomatik ilişkiler 7 yıllık şiddetli husumetten sonra bir anlaşmayla tekrar sağlandı. Bu durum Çin'i küresel ateşkes arabulucusu olarak alışılmadık bir role itti. Ancak bu birliktelik ve anlaşma pek uzun sürmeyecek gibi. Çünkü hem Suudi Arabistan'ın hem de İran'ın bölgede merakla beklediği ve üzerinde anlaşmaya vardığı bir konu var. Yaklaşan Türkiye seçimleri. Özellikle İran, Türkiye'nin bölgesel oyundan düşmesini istiyor ve bunun için elinden geleni yapıyor. İran, başta Türkistan olmak üzere Kafkasya'da Türkiye'nin arabulucu rolünü kabul etmiyor. Suriye konusunda da İran ve Suudi Arabistan Türkiye'den farklı düşünüyorlar. Dolayısıyla bu birliktelik muhtemelen sadece Türkiye seçimleri sonuçlarına kadar sürecek. Bu durumu fırsat bilen Çin, her iki ülkenin de ihtiyaçlarını gidererek bölgede daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Tüm bu bahsettiğim ülkeler adeta yeni oyunda kendilerini taraf oluşturur gibi çeşitli ülkelerle işbirliğine giriyor. Örneğin Rusya, Türk dünyasını da içinde bulunduracak olan Büyük Avrasya Ortaklığı projesini öneriyor ve bu projenin altyapısını oluşturmak için başını çektiği Avrasya Ekonomik Birliği'ni oluşturdu. Hatta bir zamanlar karşı olduğu Çin'in 2013'ten beri uygulamaya koyduğu Kuşak ve Yol projesi ile uyumlu hareket etmeye çalışıyor. Bunun yanında Avrasya'da bir güvenlik işbirliği çerçevesi olarak Şangay İşbirliği Örgütü'nü genişletme hedefi koydu. Tüm çatışan bölgesel kuruluşların temel oluşum ve gelişim yeri Avrasya ve Hint-Pasifik bölgesi. Bundan dolayı küresel siyasetin ağırlık merkezi Asya-Pasifik'e doğru kayıyor. Birbiriyle bağlantılı jeopolitik ve jeoekonomik dinamikler bu iki coğrafya içinde şekilleniyor. Dolayısıyla değişen uluslararası düzenin gelecekteki kurallarını, normlarını ve işleyiş mekanizmalarını tam da bu bölgeler belirleyecek. Gelelim Türk dünyasına. Türk dünyası olarak biz yeni düzenin neresindeyiz? Yukarıda bahsettiğim küresel gelişmeler bir kez daha Türk dünyasını dünyanın jeopolitik merkezi haline getirmiş. Tarihte olduğu gibi bugün de Türk dünyası enerji, ticaret ve ulaşım yollarında doğu ile batıya, kuzey ile güneye birbirine bağlayan kritik bir konuma sahip. Nitekim Türk dünyası da şekillenen bu bölgesel paradigmaların iç içe geçtiği bir alanın parçası. Bundan sonra Türk Devletleri Teşkilatı önünde duran temel görev, başta Türklerin dünyası olmak üzere dünyanın karşılaştığı sorunlarla mücadelede önemli roller ve işlevler üstlenmek ve gerçekleştireceği uygun eylemlerle gerçek anlamda dünya meselelerinde olumlu yönde fark yaratmak. Aksi takdirde Türk Devletleri Teşkilatı bunca hareketin içinde pasif kalmayı tercih etmeye devam ederse, üyesi olan devletler farklı ittifaklar içinde bambaşka jeopolitik oyunlar içine sürüklenebilir. Evet, dünya üzerinde rekabet kızışıyor. Aslında bu rekabet dünyanın varoluşundan bu yana hep vardı. Sadece dönemine göre çok farklı şekiller alıyor. Bugün içinde bulunduğumuz dönem yapay zekasıyla, son derece gelişmiş askeri teknolojileriyle daha şiddetli bir hal aldı. Zaten var olan rekabet ortamı Ukrayna Savaşı ile daha da körüklendi. Çin lideri Xi Jinping, Rusya'da 3 gün geçirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sınırsız ortaklığını sağlamlaştırdı. Aynı dönemde paralel olarak ABD, Çin'i Hint-Pasifik'te sıkıştırmak için yeni ortaklıklar kuruyor. Adı konulmasa da iki kutba doğru ilerleyen dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Tam da bu noktada bizlerin nerede duracağı ise halen soru işareti. Ben Nazgül Kencetay, dikkatiniz için teşekkür ediyorum.
Ardından Çin'in yükselişi, ancak sadece yükselişi değil, üretim anlamında da ABD'ye geçmesi dünyayı tekrar